Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel şeyler yapacağız. Hazır olun. Gerçekten hazır olun. Çok hızlı, çok güzel, çok pratik şeyler yapacağım. Ama önce ne istiyorum? Beğeni. Ondan izleyen sevgili takipçilerim, sizden ricam telefon hemen. Bir beğeni, bir yorum. Videomu izlerken yorumlayabilirsiniz de. İzlediğiniz bölümlerde şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Hani güzel yorumlarınızı bekliyorum. Evet, ne dedim? Bugün güzel şeyler yapacağız. Hızlı, pratik, dolma şov yapacağım size. Ya böyle yaprak sarması deyince insanlar hani hemen 2-3 saat uğraşıyorum da 5 dakikada yeniyor falan. Artık 5 dakika uğraşın, yerken düşünerek yesinler. Nasıl yapıldığını, ne güzel olmuş desinler yani. Öyle bir şov yapacağız. Olay yere inceleme eldivenlerimizi takıyoruz. Gelirlerimiz öksüz yetimlere gidiyor. O yüzden beğeniler bizim için önemli, yorumlar bizim için önemli, destekler bizim için önemli. Elhamdülillah sağlığımı soruyorsunuz. Evet, testlerim devam ediyor. Sonuçları bekliyorum. Sonuçlarım geldikçe başka bir teste yolluyorlar falan filan. Öyle devam ediyoruz. Çok şükür elhamdülillah. 3 ayların içindeyiz. 3 ayların içinde birbirimize dua etmemiz gerekiyor. Birbirimizle selamlaşmamız gerekiyor. Gönül kırmamamız gerekiyor. İnsanların dedikodularını yapmamamız gerekiyor. Yani benim bunları anlatmamam gerekiyor aslında. Çünkü herkes biliyor ama çoğumuz uygulamıyoruz. İnşallah uygulayalım diyorum ve dolma şovuma geçiyorum. Ne gerekiyor? Varsa böyle bir kek kalıbınız gerekiyor. Tabii ki yapraklarınız gerekiyor. Ben yapraklarımı çıkardım. İnşallah yapraklarım iyidir. Bu yapraklarımı çünkü ben buzluğa atmıştım. Salamuradan çıkarttım. Ondan sonra buzluğa attım. Deneme yaptım yani. Güzel. Yırtılma falan olmuyor gibi şimdilik. İç harcını biliyorsunuz. Daha önce yaprak sarmıştım. İç harcını vermiştim. İçim de hazır. İçimi de hazırladım. Şöyle. Çiğden yapıyorum. Eyşan Sultan çünkü böyle içini biraz çiğ seviyor. Bizim evde de en çok Eyşan Sultan yediği için dolmaları. Biraz ekşili ve güzel bir iç hazırladım. Hemen önlüğümü takacağım. Yapıma geçeceğim. O zaman soruyorum. Nerelerdensiniz, nerelerden beni izliyorsunuz diye. Hani bunalmayın. Çünkü yeni gelen takipçilerim de oluyor ya. Şöyle biraz yukarıdan bağlayayım. Yazı görünsün, bayrağım görünsün. Güzel değil mi önlüğüm? Çok seviyorum ben. Şimdi ben 2 tane yuvarlak bu borcamımı aldım. Ondan sonra ama çok güzel yapacağız inşallah. Bir de küçük borcamımı aldım. Yapraklarımı sererek başlayacağım. Önce ne yapıyorum? Keşke bunların saplarını koparıp böyle hazırlasaydım. Ama olsun, sizle birlikte sohbet de yapayım. Çünkü siz diyorsunuz ya yorulma. İşte bak gerçekten konuşurken bile yoruluyorum. Bu ay biraz yorulmamam gerekiyor. Stresten, sinirden şöyle böyle uzak durmam gerekiyor. O yüzden böyle dolma falan yapıyoruz işte. Baklava, dolma. Baklava da yapacağım ama baklava diyorum ya. O baklava tarifini bulamadım. Ben böyle ince hamurlu baklava değil, kalın hamurlu baklava istiyorum. İçi bol cevizli falan. Şimdi bu yapraklarımı şöyle ayırıyorum ya. Küçük, orta, büyük diye biraz ayırayım. Şimdi ne yaptım ben? Küçük, orta, büyük biraz ayırdım yapraklarımı. Hani size bir bölümünü göstereyim, bunaltmayayım diye hızlıca yapayım. Ne yapıyorum? Şöyle yakından da bir çekim alayım sizler için. Daha net görebilmeniz için. Büyük olan yapraklarımla getiriyorum şimdi. Bir tane buraya. Bir tane de bu tarafa. Yaprağı çok seviyorsanız 3 tane yaprakla yapın siz. Hani ben mesela yaprağını çok severim dolmada. İçinden ziyade yaprağını yerim. Siz o zaman 3 taneyle yapın. Ben şimdi 2 taneyle yapıyorum. Bu 2 yaprağı koyacağınız içi de buna koyuyorsunuz bu şekilde. Sonra kapatıyoruz. Alıyoruz ve borcamımızı. Bunları böyle sıkışık sıkışık koyacağız ama. Şöyle göstereyim. Hani bunları böyle sıkıştıra sıkıştıra koyacağız ki pişerken açılmasın diye. Anladınız mı olayı? Gerçekten güzel oluyor. Kolay, basit. Yapraklar küçük geldiği zaman 3 tane yaprak koyabilirsiniz. Hani yaprağı mesela göstereyim şöyle.
3 yaprağın yerleşmesini de göstereyim size. Bu şekilde. Daha büyük istiyorsanız kasede yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok da güzel oluyor. Eğer ki üstünü böyle hani yaprağın bu şekilde gelmesin derseniz de en alttaki yaprağı, onu da göstereceğim. Yani bir tanesini tam altını kapatmak için kullanın. Şöyle daha güzel görünsün derseniz. Ama diyorum ya 2 yaprak bence yeterli oluyor. Ama yapraklar küçüldükçe 3'e çıkartın. Sonra birini bu tarafa koyun. Birini o tarafa koyun şöyle. Hani görüntü daha güzel olsun. Hani misafir sunumlarında daha da şık görünsün derseniz bir tane yaprağı tamamen altına seriyorsunuz. Ama nasıl olsa biz yiyeceğiz. Görüntü çok da iyi değil derseniz de dediğim gibi. Böyle görüntüsü biraz daha düzgün oluyor. Yaprağın şeyi olmuyor. Alt yaprağı ben ters sermişim onu. Ona da dikkat edin. Yaprağın parlak tarafına koyun. Şöyle. Yani iç yüzey yukarı baksın. Parlak taraf şöyle içeride alt tarafta kalsın. Şimdi bunun yapılışı bu. Şimdi diğerine geçeceğiz biraz sonra. Diğeri de çok kolay. Servis de kolay oluyor. Yemesi de kolay oluyor. Ama koyarken sıkıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şöyle sıkıştırıyorsunuz. Baktınız ki hani koydunuz yaprak bitti, içi bitti. Şurada mekan kaldı. Hani suyu da koyunca bunlar yayılacak, o tarafa gidecek. Hemen yanına patates doğrayın şöyle. Ya da tam ortalayın, kenarlarına patates doğrayın, dizin. Hani kurtarıcı. Bir tane daha yapayım. Ondan sonra diğer şeye geçeyim size. Hani videom da uzun olmasın ya. Ondan sonra izlemiyoruz. O yüzden. Bir de geçen video yapmıştım ya. Ne kadar dertli insanlarımız varmış ya. Diyorum gurbettekiler gerçekten maddi yönden aynen bizi sömürmeye çalışıyorlar merhametimizle. İşte yanaşmaya çalışıyorlar falan. Hele de şu Ramazan ayında lütfen fitre zekatlarınızı gerçek ihtiyaç sahiplerine yollayın. Fitre zekatlarınız gerçekten çok önemli, çok değerli. Onları lütfen gerçek ihtiyaç sahiplerine yollayın. Araştırın, bulun, gerçek sahiplerine yollayın. Evet, bu da böyle, bu böyle. Bu da değil, bu. Bu da demem için ikinciye geçmem gerekiyor. Hemen geçiyorum. Şimdi ikinci için de ne yapıyoruz? Küçük yapraklarımızdan, daha doğrusu küçük yaprakları değil. Ama yok küçük yaprakları buna kullanayım ben. Vazgeçtim. Zaten küçükle orta boyu herhalde karıştırdım orada ben. Problem değil. Bir tane koyduk mu? Koyduk. Şimdi getirelim ikinciyi yanına. Şöyle yarısından doğru. Koyduk. Getirelim üçüncüyü. Yani küçük
küçüklüğü büyüklüğü önemli değil. Şöyle yan yana yaprakların dizilmesi önemli. Anladınız mı? Böyle çıkan yapraklarınız olursa da ayırın, onları da tepsiye basacağız. Atmayın, günah, değerlendireceğiz. Sonuçta yeni yıl. Bunları da bu şekilde dizin. Yaprağınızın şeyine göre, büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre gerçekten biraz daha şöyle alayım size. Yaprağınızın büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre. Ve şu an yapacağım. Siz ne kadar büyüklükte istiyorsunuz? Ona göre yapacaksınız bunu. İç harcımızı da bu şekilde yayıyoruz. Bugün dediğim gibi dolma şov. İçim de güzel oldu. Ev yapımı şey yaptım. Biber salçası falan da koydum. Güzel oldu yani içimde. Koyduk mu koyduk. Şimdi uçları yerleştirin. Sarın. Sardıktan sonra rulo yapacağız. Çok fazla sıkmayın. Yapraklarınız patlamasın. Bu şekilde de getiriyoruz ve koyuyoruz. Ucunu da şöyle aşağı doğru koyun. Hani bir açılma falan yapmasın. Bunu da aynı biçimde sık sık koyacağız. Sizin bildiğiniz yöntemler var mı? Benle paylaşırsanız da sevinirim. Aa, böyle de yapabilirsin, şöyle de yapabilirsin diye. Açığım yani öğrenmeye. Söylerseniz pratik yöntemlerini birlikte yaparız. Kimisi şimdi diyecek bana, ah elimle sarsaydım daha kolay sarardım da şöyle de böyle de. Bak yavaş yavaş yapıyorum çünkü görmeniz için. Yoksa bunun böyle şeyi yok. Hani daha da hızlı yapabilirsiniz. Yaprağı koyma şekliniz bile önemli değil. Sonuçta yan yana getirdikten sonra, koyduktan sonra o yaprak içinde o harcı tutuyor. Ve daha küçük şey olsun isterseniz, hani o yuvarlağı daha küçük olsun isterseniz 4-5 tane koyduktan sonra rulo yapıverin. Öyle küçük küçük ikramlıklar falan hazırlayacaksanız. Ama yiyecekseniz de, aile için yapıyorsanız da rulolar böyle büyük olabilir yani. Şimdi bir tane daha yapayım. Öbür şeyi göstereceğim. Öbürünü nasıl yapacağız onu göstereceğim. Ve diğerini de göstereyim. Yapraklarımı ayırayım. Yırtık yapraklarla yapabileceğiniz ya da normal yapraklarla yapabileceğinizi de göstereyim. Yani diyorum ya, değerlendirebiliyorsunuz her şekilde. İçi fazla abartısız koyun. Yani abartmadan koyun.
Çünkü sararken yırtmazsın yaprağınızı. Bugün de yine bir değişik hava var Avustralya'da. Bugün yine böyle biraz yağmur, biraz güneş. Gerçekten değişik. Bu da böyle böyle oluyor. Şimdi öbürüne gelirsek, Ozi nasıl oluyor? İdare eder. İdare eder. Ozi. Şimdi öbürüne gelirsek de öbürünü de göstereyim. Yine aynı biçimde. Bunlar büyük olanlar mı? Büyük olanlar. Şundan yapayım. Bu da büyükmüş, dur. Bu da büyükmüş. Karıştırmışım belki de. Öbürü daha kolay. Küçük olan, yırtık olanları bile araya kaynatabilirsiniz bunda. Haberiniz olsun. Mesela şu yırtık. Gelin. Eğer ki öbür şeyden yapmayacaksanız şuraya şöyle koyun. Anladınız mı? Çok küçük olanları mesela böyle yanlamasına bile koyabiliyorsunuz. Sarılınca o belli bile olmuyor. Biraz yırttık gibi. Kendi yırtılıyor, ben yırtmıyorum. Bunu şöyle şu tarafa doğru koyayım. Bu senenin yaprağı değil çünkü benim yaprağım geçen senenin yaprağı. Bir de kendi asma yaprağım değil. Benim asmalarım öbür evde kaldı biliyorsunuz. Kendi asma yaprağım olsa daha da güzel olur da. Ne yapacaksınız? İdare edeceğiz. Buna da şükür. Bir yandan çamaşır makinem çalışıyor, bir yandan kurutmam çalışıyor. Tarçın yatağını falan attım yıkansın diye. Temiz temiz yatsın oğlum. Tyson'ın kıyafetleri vardı, onları attım. Onlar da yıkansın. Yine aynı şekilde kapatın şöyle. Kapattıktan sonra da sarıyoruz. Biraz oraya biraz buraya derken böyle zaten kendi kendine sarılıyor. Çok sık sarmayın. İçine şey alsın. Rulo yapın. Rulo yaparken de çok şey yapmayın. Patlatmayın yapraklarınızı. Çok sıkmayın yani. Bunu getiriyorum tam ortaya. Merkeze yerleştiriyorum. Gördünüz değil mi? Gördünüz. Şimdi tekrar yapacağım bir tane daha. Görüyorsunuz böyle yırtık yaprakları falan kullanıyorum yani. Bunlar büyük olan yapraklarım. Bir dakika. Şu taraftan. Kız hep karıştırıyorum ya. Büyük olanları çünkü öbüründe kullanacağım. Daha bitirmedik öbürünü.
Ben annemle yaprak sararken ben sana yaprakları açarım diyordum. Sen merak etme, ben sana yaprak açayım. Sen sar, ben sana yaprak yetiştireyim diyordum. Hani sarmamak için. Annem sararken yanında oturuyorum, yaprakları açıyordum ona güzel güzel böyle. Güzel güzel ütülü gibi. Saplarını kopartıp veriyordum, annem sarıyordu. O da bir kolaylık. Şu an yaprak açan olsa değil mi? Hızlı hızlı. Hah, koyduk mu? Koyduk. Şimdi bunu da göstereyim. Dolma muhabbetimiz bitsin. Aynen. Böyle ekşili iç yapmak istiyorsanız da bu iş de çok kolay, biliyor musunuz aslında? 2 su bardağı pirince 2 tatlı kaşığı tuz atın. Suyun içinde 15 dakika bekletin. 2 bardak suyun içinde 15 dakika bekletin. Sonra bir çalkalayın, yıkayın güzelce. Çıkartın. Süzün. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası. Ondan sonra 1 yemek kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı nane, tuzu, 2 tane de kuru soğan. İster rendeleyin, ister küçük küçük doğrayın. 3 diş de sarımsak. Baharatları da kafanıza göre atın. Yarım çay bardağı da zeytinyağı koyun. Tamam, oldu bitti hiç, yani ne olacak ki? Bunu böyle yaptıktan sonra rulo yapmıyoruz. Şu rulonun bittiği yerden getiriyoruz. Başlatıyoruz. Ve bunu bu şekilde sarıyoruz. Kol böreği yapar gibi. Gördünüz? Bu da böyle devam edecek. Sonra hepsini yaptıktan sonra sosu. Sosu önemli. Önemli dediğim, tekrardan yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 bardak su, 1 yemek kaşığı biber salçası, birazcık da tuz. Ama tuzu yaprağın tuzuna göre atın. Yaprağınız çok tuzluysa sosuna tuz atmayın. Yani yaprağın tuzu yoksa da içine de dışına da tuzu koyun derim yani. Böyle. Ayrıntıları da öğrenmek isterseniz de zaten yorumlarda buluşuyoruz. Yorumlarda sorarsınız. Ben size güzel güzel cevap verebilirim. Yorumlarınızın hepsini okuyorum, hepsini cevaplıyorum. Ben oturup saramam, yapamam, zamanım yok diyenler için gerçekten bu yöntemler güzel. Şimdi biraz sonra da uzun kek borcamıma yapacağım. Onu da nasıl yapıldığını göstereceğim. Ve bunları yaptıktan sonra borcamla birlikte dondurabilirsiniz. Dondurun. Sonra borcamları çıkartın. Bunları da poşetleyin. İstediğiniz zaman da çıkartın. Güzel güzel dizin tekrar borcama ve pişirin. Yani buzluğa da atabilirsiniz bunları yapıp. Ramazan'da iftar sofralarında ikramlık olarak, yani misafirlerinize gerçekten kolay ve pratik. Çıkarın, pişirin, koyun. Hemen ben bunları da yapayım. Size tepsilerin son bitmiş halini de çekeceğim. Tamam. Ondan sonra hemen geleceğim. Bu da size fikir olsun. Ben bunları yapmadan önce ama şu şeyi de göstereyim. Ya da yok, önce bunları yapayım, öbür şeye kek kalıbında yapacağım. Yırtıkları, işte yırtılanları falan filan kullanacağım. Ama bende yırtık falan şu an görünmüyor. Yine normallerle de yapılıyor. Onu da göstereceğim. Geldim. Bu arada biraz kahve içeyim dedim. Dolma şovum yarım kaldı.
Niye derseniz içim bitti. Şimdi iç hazırlayın falan filan derken gün geçecek. En iyi istedim. Onu da size başka bir vlogumda göstereyim. Şimdi bu böyle oldu. Görüyorsunuz. Bunu bugün pişireceğim. Bugün pişireceğim. Bunu donduracağım. Bu da böyle oldu. Midye dolma gibi oldu kız. Mikrofona çıkma. Bak, üstüne konuşmak zorunda kalacaktım yoksa. Bu da böyle oldu. Bu küçük. Aslında büyük borcamlar da lazım bana. Bunlardan daha alsam koyacak yerim kalmadı artık borcam alalı. Bir de ekstra söyleyeyim size. Uzun uzun yapıp dikdörtgen borcamınıza hani 3 yaprak 3 yaprak oluyor o da. Öyle de koyabilirsiniz. Ama onu sararken yanlarını kapatın. Çünkü yanlardan çıkma yapabiliyor. Denedim. Olmuyor. Yanlar kapanacak, öyle saracağız. Ondan sonra uzun uzun koyuyorsunuz. Ona da hemen hemen aynı boyda yapraklar gerekiyor. O biraz uğraştırıcı. Bunlar kolay. Bu da olsun. Şimdi bunun hazırlığına gelirsek, bunları ne yapabilirsiniz? Tencereye biraz su koyup, bunu işte küçük olduğu için bu, bir bardak su, bir yemek kaşığı salça, tuzunu falan, sosunu kendiniz nasıl istiyorsanız. Hani yarım bardak zeytinyağı. O şekilde pişirebilirsiniz. Tencereyi suyun içine oturtuyorsunuz ama. Anladınız mı? Ama fırında en kolayı. Öyle oturayım, buharla pişireyim, hiç uğraşmaya gerek yok. Fırın. Bunları dondurun. Dondurucudan çıkarınca ikramlık, Ramazan'a hazırlık. Bunu ne yapıyoruz? Şimdi sararken siz altına yaprak da döşeyebilirsiniz ama yaprak döşemeseniz de yapışmıyor. Bir şişe maden suyu. Yaprağın bunun üzerine gezdiriyorum. Gördünüz. Maden suyunu döktük mü? Döktük. Hemen üstüne domates. Ben şöyle hazırladım hemen hızlı hızlı yapayım diye. Şöyle dilim domateslerden de koyduk. Ondan sonra da yaprak. Şöyle yapraklarını da şöyle hazırladım. Hemen üstüne seriyorum. Yırtık yaprakları, şunları bunları falan filan. Heh, oldu mu? Oldu. Ondan sonra da dediğim gibi isterseniz nar ekşisi gezdirin. Limon gezdirin. Ben nar ekşisini harcın içinde kullandım. O yüzden gezdirmeme şimdi gerek yok. Yağlı kağıt. Yağlı kağıdımı da ıslattım, buruşturdum. Şu şekilde yanlarını kapatacak gibi üstüne koyacağım. 200 derecelik fırında 50 dakika pişireceğim. Maden suyu dökmek istemezseniz de 2 su bardağı su, biraz zeytinyağı. Bunun üstüne ben zeytinyağı da gezdireyim ama dur. Az bir şey zeytinyağı gezdireyim. Olmaz. Bak unutuyordum, biraz zeytinyağı deyince aklıma geldi. Eşim seviyor zeytinyağlı şöyle. Heh. Kız unutuyorduk neredeyse zeytinyağını. Zeytinyağsız dolma mı olmuş? Bitti. Bu kadar. Atacağım, bunu pişireceğim. Öbürlerini de ne yapacağım? Donduracağım. Evet, dolmalar fırından çıktı. Şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Eğer ki üstünü böyle çıtır çıtır konuşamadım ya kız. Çıtır çıtır isterseniz yaprak koymuyorsunuz. Yapraklar biraz daha pişiyor ve çıtır çıtır oluyor. Bu da güzel oluyor. Ben bunu öyle pişirdim. Eşan Sultan böyle seviyor. Bu yayılmasın diye şuraya 2 tane patates koydum. Baktım biraz sıkıştırdım. Ben bunu pişirmeyecektim aslında. Pişirmeyecektim. Son anda dedim ki ya fırın çalışsın, ikisi birden pişsin. Eğer ki böyle biraz daha yumuş yumuş isterseniz de şunları alacağım. Bu şekilde. Gördünüz bu yapraklar biraz daha kızarıyor. Şöyle. Ve şöyle de göstereceğim. Altına tutma bir şey yapmıyor. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu şekilde içi güzel pişiyor. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Tabağa yoğurdu seriyorum. Servis tabağına. Üstlerine bunlardan koyuyorum. Güzel de oluyor. Şöyle göstereyim. Tadına bakayım. Şu an lezzetten konuşamıyorum. Gerçek söylüyorum, lezzetten konuşamıyorum. Keşke tripodum olsaydı, yüz ifademi görseydiniz. Ve çok güzel oluyor ve çok değişik oluyor. Bunu da altını göstermek istiyorum böyle.
Midye dolma gibi oluyor. Ve çok güzel. Yani bunu bir tabağa koyup şöyle kessem mi? Görmek ister misiniz öyle? Bu şekilde. Kolaylık olsun size. Bana da kolaylık oluyor. Dinlenme modundayken işte ise böyle hafif hafif yapıyorum, size de gösteriyorum. Teşekkür ediyorum videomu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.